Merhabalar. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bir bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte bakın şu son düşüşün 34.86'dan başlayan düşüşün bir tepki sürecine girdik. Ve şu an içinde bakın %50 seviyesinden bir miktar satış almış durumdayız. Ya bu sabah saatlerinde saat 5 ila 9 arasında oldukça sıkıntılı bir süreçti aslında. Ancak sonrasından da özellikle 9'dan sonra gelen alımlarla bir miktar görünüm toparlamışa benziyor. Ancak burada sağlıklı bir analiz yapabilmek için düşük zaman dilimlerine geçmemiz gerekecek. Burada son analizde hatırlarsanız 31-30-93 bölgesi önemli olacak demiştim. Bu bölge 29.70'lerden başlayan yükselişin minimum düzeltme sınırı, aynı zamanda geçmişte oluşan önemli bir direnç bölgesinin destek olarak çalışıp çalışmayacağını kontrol edeceğimiz bir süreci gösterecekti. Bakın burada bu bölgenin altına sarkmalar yaşadık. Burada da 29.70'lerden başlayan yükselişin %50 seviyesi şu an için destek olarak çalışmış durumda. Bu noktada saatlik grafiklere kadar inmek daha sağlıklı olacaktır. Bakın burada bir direnç bölgemiz vardı. Bu direncin kırıldığı süreci takip ettik. Burada ne diyorduk? Direnç kırılmadan önce oluşan dibin altına stoplarımızı koyarız demiştik. Pek çok analizde bu tarifi yapıyorum. Burada da 30.58 altına stop koymamız gerekirdi. Çünkü bu bölgenin bir likitte tuzağı olma ihtimali var. Kırılan direncin tekrar altına dönüldü algısı yaratıp stopları çalıştırdıktan sonra daha güçlü bir yükselişin gelme ihtimali olur. Ancak buradaki alıcıların güçlü geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda şu tepe bölgesinin yani 31.70'lerin üstüne atmamız gerekecek. Şu an için bakın önemli bir direnç bölgesi de kırıldı. Tepeyi oluşturan şu yatay bandın destek bölgesi direnç olarak çalıştı. Bir müddet sonrasında bakın şu an bir kırılım süreci takip ediyoruz. Burada destek olarak çalışıp yükselişine devam edecek mi, bu önemli. Uzun lafın kısası yukarıda 31.70'ler geçildiği takdirde yükselişlerin güçlenerek devam edeceğini ve 29.70'lerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık, yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci yaşarız. Ancak aşağıda 30.58'lerin altı kapanışlar maksimum düzeltme sınırımız olan 30.40'larında kırılma ihtimalini güçlendirmiş olacak. O nedenle bugünkü hareketler çok önemli. Amerika saatiyle yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Buradan ons altına geçecek olursak hala çift tepe olasılığı gündemde. Burada kırılan direnç bölgesinin gene altına sarkarak bir likitte tuzağa atılmış olabilir. Düşük zaman dilimlerinden bakacağız. Ancak şu an için her ne kadar 2790 üstünde hareketler görüyor olsak da şu bir önceki tepenin üstüne atmış olsak da henüz buradan gelen alımların nispeten zayıf olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla çift tepe riski hala gündemde. Bugün Amerika'nın alıcı veya satıcı olarak piyasaya girmesi burada yönü daha da netleştirecektir. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın geçmişte şu direnç bölgemiz vardı. Tarihi rekordu gene burası. 2790-2778 bölgesi. Bu bölgenin altına sarkmalar olsa da bu bölgeyi destek olarak çalıştırmış durumda. Burada aşağıda 2778 altına tekrar inmediğimiz sürece yukarıda 2817'nin şu son oluşan tepe bölgesinin geçilmesini bekleriz. Burada aslında 2778'den ziyade aşağıda 2583 ve 2536'lardan gelen iki farklı dalga hareketi var. Bu itki hareketlerinin düzeltmelerini takip etmemiz gerekir. İlki 2757'den geçiyor. Diğeri ise 2744. Bu seviyeler kırıldıkça risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Bir düzeltme sürecine girdiğimizi gösterir ve aşağıda 2666 ve 2633 seviyeleri maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tabi bu düzeltme sınırları olarak belirlediğimiz seviyelerin çalışacağının bir garantisi yok. Burada çift tepe aktif olacak olursa çok sert satışlar alabiliriz. O yüzden temkinli olup 2757 ve 2744 destekleri kırıldığı takdirde bir miktar risk azaltmak doğru olacaktır. Ancak şu an için herhangi bir sorun yok. Kırılan direnç destek olarak çalıştı ve yukarıda 2817'nin kırılıp yükselişin devam etme ihtimali güçlü. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın şu son yükselişin düzeltme sınırından tam da şu an için tepki alıyoruz.
bakıyoruz. Günlük grafiklerde aşağıda 995 altı kapanışlar almadığımız sürece herhangi bir sorun yok. Düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz bir süreç takip ederiz. 995 altı kapanışlar maksimum 948-940 seviyesine kadar devam edebilir satışlar. Ancak bu da gene bir düzeltme olarak kalacaktır. Güçlü bir düzeltme yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci gösterir. 946 hareketler can sıkacaktır. O nedenle bu bölgeler kırıldıkça risk azaltmak çok daha sağlıklı olacaktır. Burada tabii bir minimum düzeltme sınırımız var. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. 979-970 bölgesi 895'lerden başlayan yükselişte ilk düzeltmeyi aldığımız seviye. Dolayısıyla bu direnç bölgesi gene destek olarak çalışabilir. Ancak tabii yukarıda 995 altı hareketler görmediğimiz sürece sorun yok. Yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyorum. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde burada da 996 karşımıza çıkıyor. 996'ya kadar olan satışlar minimum düzeltme sınırını gösteriyor. Şu an için bir düzeltme sürecine düşük zaman dilimlerinde girdiğimizi görüyoruz. Bino'nun kırılması kısa vadeliler ve traderlar için önemli bir seviyeydi. Burada düzeltmeler aşağıda 975-972 bölgesine kadar düzeltme olarak kabul edilip piyasanın tekrar yükselişe geçme ihtimalini koruduğu bir süreç olacaktır. 972 altı hareketler can sıkıcı olacaktır. Ancak şu an için minimum düzeltme sınırına dahi ulaşabilmiş değiliz. Yüksek zaman dilimlerinde de 995 önemli bir seviyeydi. Bu bölgeler korunduğu sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da 1016-1000 seviyesi geçildikten sonra bizim ana beklentimiz minimum yukarıda 1111-1094 bölgesine kadar yükselişin devamı olacak. Şu an için %50 bölgesini çalıştırmakta. Burada tekrar 1000'in altına inmediğimiz sürece sorun yok. 1111, hatta bu bölgenin de geçilmesiyle 1250'ye doğru yükselişin devamı beklenmeli. Ancak aşağıda 1000 seviyesi aynı zamanda psikolojik bir destek bölgesi. Bunun altına sarkmalar olabilir ancak fitil olarak kalmalı, kapanışlar almamalıyız. Bu noktada da düşük zaman dilimlerine geçeceğiz ve burada da iki dalga hareketini takip edeceğiz. Bir tanesi 956'dan başlayan şu yükseliş, diğeri ise daha büyük resimden baktığımızda 890'lardan başlayan yükseliş süreci. Burada 956'dan başlayan şu itki yükselişinin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için 1044'ün kırıldığını görmemiz gerekir. Şu an için bu bölge korunuyor. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Bu destek çalıştığı takdirde yükseliş sürecinin devam ettiğini söyleriz. Bu bölge kırılacak olursa 956'dan başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırı 1001-995 bölgesini burada gene gösteriyor. Dolayısıyla 1000 altına sarkmalar yaşanabilir demiştik. Bunu 995 olarak güncelleyebiliriz. Bu bölgeyi takip edebiliriz. Kısacası 995 korunduğu sürece herhangi bir sorun yok. 950'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltmesi, aynı zamanda 890'lardan başlayan bu büyük yükseliş dalgasının minimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkacak. Önemli bir bölge. Bu bölge yakından takip edilmeli olası geri çekilmelerde, ancak şu an gayet alıcıların güçlü olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi buradan son olarak bir Brent petrole bakmak istiyorum. Uzun zamandır bahsettiğim 75-50-76 bölgesi var. 72 dolardan başlayan şu yükselişin maksimum düzeltme sınırı. Bunun altında ihlaller alsak da bakın bu destek bölgesini korumaya devam ediyor. 75-50 altında kalıcı olmadığı takdirde Brent petrolde de bir sorun yok. Ancak bu aşamada şu düşüş sürecinin tepkisine bakmamız gerekecek. 82-60'lardan başlayan şu düşüşün bakın şu an bir tepkisini alacak mı, bunu takip ediyoruz. Yukarıda 77 dolar üstü hareketler görmeye başladığımızda bir tepki sürecine girdiğimizi söyleriz ve şu düzeltme sürecinde önemli gördüğümüz destek bölgesi bu sefer direnç olarak karşımıza çıkıyor. 79.90-79.60 bölgesi. Bu maksimum tepki sınırıdır. Bu bölge geçildiği takdirde 72 dolardan başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz ve 82.60'larında kırıldığında takip edeceğimiz bir süreç yaşanabilir.
Ancak bugün için 77 dolar üstünde kalıcı oluyor muyuz, bunu takip ediyor olacağız. Bu direnç kırılmadığı takdirde tekrar satışların derinleşip 75,5'ların kırılma ihtimali gündemde. O nedenle 77 doların kırılması çok önemli olacak. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.